Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? İşte buradaydım. Biz bu yaz Dünya Kupası'ndaydık. Merhabalar, Şirzat Aksakal ben. Demet'le beraber 10 günlük bir road trip'e çıkıyoruz. Bu road trip'te önce yaşadığımız San Luis'ten Guadalajara'ya gideceğiz. Guadalajara'dan Monterrey'e geçeceğiz. Monterrey'den kuzeye geçeceğiz. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçeceğiz arabamızla. Dallas'a gideceğiz, Houston'a gideceğiz. Toplam 4 tane maç izleyeceğiz arkadaşlar bu Dünya Kupası'nda. Dün akşam Türkiye Amerika'yı 3-2 yenerek elendi. Biz San Francisco'daki maça gitmiştik. Onun da vlogunu şuradan bulabilirsiniz. Çok eğlenceliydi gerçekten maç önü. Maç istediğimiz gibi olmadı ama en azından biz gittik ve eğlendik. Siz bu videoyu muhtemelen final olduktan sonra izleyeceksiniz. Ve bu gittiğimiz 4 karşılaşmanın da ayrı ayrı hepsinin daha detaylı vlogları olacak. Bu bizim için bir challenge. 3000 kilometreden fazla yol yapacağız yaklaşık 10 günde. Funfest'lere gideceğiz. Meksikalılarla beraber maçlar izleyeceğiz. Farklı yemekler deneyeceğiz. Meksika'nın yerel marketlerinden arabamızı doldurduk. Yaklaşık 350 kilometre şu anda Guadalajara'ya doğru yola çıkıyoruz. İlk maçımız olan Uruguay-İspanya maçını izleyeceğiz. Ve ondan sonrakiler son 32 ve son 6 tur olan maçlarımız. Kimin oynayacağı belli değil. Bizim için de sürpriz olacak. Umarım güzel maçlar olur. Ve umarım kupayı daha önce hiç kazanmayan biri kazanır. Hadi o zaman yola çıkalım. Önce Funfest'e, oradan da maça gideceğiz. Guadalajara'daki FIFA'nın Funfest'ine geldik. Arkamızda Fransa-Norveç maçı oynuyor. Şu anda Fransa 3-1 önde. Burada da coşkulu bir hava var ama inanılmaz sıcak. İnsanlar kendilerini gölgeler atmış durumda. Burada yiyecekler var, içecekler var, oyun alanları var. İnanılmaz bir atmosfer var. Hadi o zaman gelin biz de atmosfere katılalım. Turkey, I love you. Have a great day. You are very good people. Buradan ayrılalım. Maçta görüşmek üzere. Uruguay-İspanya maçındayız. Uruguay'ın kalede tanıdık bir isim. Fernando Muslera var. Maç inanılmaz heyecanlı. Tribünler inanılmaz heyecanlı. Biz Dünya Kupası'nın heyecanını almaya devam ediyoruz. Şu anda Uruguay geliyor arkadaşlar. Evet, kalecide kaldı top. Muslera kötü bir gol yedi arkadaşlar. Elinden kaçırdı. İspanya 1-0 öne geçti. Tribünlerde Meksikalılar çok. Arada Meksika'ya da tezahürat yapıyoruz. Ama tabii ki İspanya'yı tutuyor Meksikalılar da. Gördüğünüz gibi tribünlerin birçoğu kırmızı zaten. Şurada bir Uruguaylılar var. Bizim arkamızda 3-4 tane Uruguaylı var. Gol olunca da herkes çıldırdı stadyumdaki gerçekten. İnanılmaz bir bağırma oldu. İkinci yarı başladı, 50. dakika oldu, 5 dakika oldu. Uruguay bastırıyor. Onlar da eğleneceğinin farkında, içeride o gazı almışlar. Bastırıyorlar. 2-3 tane de böyle bir yarım pozisyon gibi bir şey yakaladılar. Maç iyice heyecanlanmaya başladı. Umarım, ben Uruguay'ın elenmemesini istiyorum. Umarım Uruguay bu maçı kazanır. Hatta grup birincisi olarak gruptan çıkar. Bence yeşil burun. Demet yeşil buruncu, evet. Yeşil. Hayır. Şöyle olsun. Uruguay yersin. Real Madrid formasıyla geldik de hani İspanya birinci, yeşil burun da ikinci olur. Tamam, o zaman Uruguay yensin. Yeşil burun da yensin. Yeşil burun birinci, Uruguay ikinci, İspanya üçüncü olsun. Yok olmaz.
Artık son dakikalar. Maç birazdan bitecek. Tribünlerde hala yeşil burut sesleri. Maç bitti. Uruguay elendi. İspanya grup birinci tamamladı ve yeşil burun adaları tur atladı. Tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada tur atladı yeşil burun adaları. Una guitarra me gusta cantar el son, el rumbao me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mi copa, aguardiente lo mejor, también el tequila blanco con le da sabor. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Que toma. Bu grup da bitti. Bu grupta İspanya birinci oldu. Yeşilburun Adaları turnuvanın şu ana kadarki en sempatik takımı. Grubu ikinci tamamladı ve üst tura yükseldi. Uruguay 2 puanda kaldı. Maalesef Muslera hem geçen maçta hem de bu maçta hatalı goller yedi. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada Uruguay-İspanya maçındaydık. Bir sonraki maçımız Hollanda-Fas son 32 turu olacak. Meksika'nın Monterrey şehrine gideceğiz. Ve orada Hollanda-Fas maçını izleyeceğiz. Siz de bu heyecandan mahrum kalmamak için kanala abone olun. Videomuzu da beğenirseniz, bir de yorum atarsanız tadından yenmez. Herkese günaydın. Bugün Guadalajara metropolitan alanına dahil olan Zapopan bölgesindeyiz. Stadı da burada, maç da burada oynandı. İspanya maçı 1-0 kazandı. Bugün de meydana geldik. Burası gerçekten çok renkliymiş. Birazdan size göstereceğim. Şu anda Dünya Kupası etkinlikleri de devam ediyor ama şunu belki hatırlarsınız, yaklaşık 3-4 ay önce burada çok büyük kartel hareketleri olmuştu. Burası o kartel hareketlerinin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi aslında Guadalajara bölgesiydi. Jalisco eyaletiydi. Belki Cüneyt Özdemir'den hatırlarsınız. Cüneyt Özdemir de mahsur kalmıştı buranın yazlık bölgesinde, buranın bodrumunda. İşte orası buraya yaklaşık 2-3 saat falan. Öyle diyeyim, çok yakın yani. Buralar hep böyle yangın yeriydi, olaylar çıkmıştı ama sadece 3 ay sonra bu bölgede Dünya Kupası gayet güvenli bir şekilde oynanıyor. Şimdi hep beraber gelin Guadalajara Zapopan'ı gezmeye başlayalım. Bu Meksika'nın bağımsızlık sembolü. Yani Meksika kartalını görüyorsunuz. Bu da yılan. Heykel Meksika'nın bağımsızlığını temsil ediyor. Meksika kartalı Kuzey Amerika'daki tehlikeli yılanları pençeleyip yiyerek Meksika'nın bağımsızlığını aslında bir bakıma perçinliyor. Bunu anlatan bir heykel. Bu bütün şehirlerde var ve bütün Meksika bunu gerçekten benimsemiş durumda. Dün maçtan çıkan hemen herkes burada gerçekten. Hatta tribünde yakınımıza oturan bir iki kişiyi de gördük. Bütün maç buraya akmış durumda. Burası bayağı ilgi görüyor gerçekten. Sokak şarkıcıları falan da var, görüyorsunuz. Ya Dünya Kupası atmosferi burada çok güzel yaşanmış. İşte Güney Kore'nin örgü ağacına geldik. Artık öyle isimlendireyim burayı. İnanılmaz derecede ilgi çekmiş burası. Çok güzel olmuş. Biz de çok sevdik gerçekten. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Arkadaşlar kandırıldık. Bunlar ip değilmiş. Naylonmuş. Ses çıkıyor bakın, naylon. Biz de bir tane Dünya Kupası yapmalıyız artık ya. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bizim de bir tane Dünya Kupası ya da olimpiyat, böyle dünya çapında bir organizasyon, uzun soluklu bir organizasyon yapmaya ihtiyacımız var ve bunu başarabiliriz. Bu bence hem bizim ülkemize çok faydalı olur hem de çok eğleniriz. Yani bence Türkiye'ye gelen herkes de çok eğlenir. Ama yine de bu ördükleri ve burada çok güzel bir atmosfer oluşturdukları gerçeğini değiştirmez. Bir fan fest de burada varmış. Zapopan Kilisesi'nin önüne kurulu. O insanlar orada kuyrukta bekliyorlardı. Ama biz oraya girmeyeceğiz. Bizim yolumuz uzun, yaklaşık 4 saat. Bir yol yapacağız. Görüşmek üzere diyelim, biz yola çıkalım. Herkese merhaba. Monterrey akşamından. Sıcak esiyor arkadaşlar. Rüzgarın şiddetini şuradaki ağaçtan göstermeye çalışayım. Esiyor görüyorsunuz ama sıcak esiyor. Şu anda fön rüzgarları esiyormuş gibi bir hal var. Biz de hemen bir kebap bulduk çünkü midemiz biraz kötüleşti. Tanıdık bir şeyler aradık. Bir adet ciro ve bir adet kebap söyledik. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Ve bir adet de künefe söyledik. Evet, burada künefe varmış. Biz de ilk kez gördük. Meksika'da künefe yiyeceğiz şimdi. Acaba nasıl olacak? Yarım saat falan sürüyor dedi hazırlaması. Bizim orada da künefeler böyle yavaş hazırlanır ya. O benziyor gibi geldi. Söyledik. Bakalım ne gelecek acaba? Şimdi yemekleri yiyelim. Ondan sonra biraz bu sıcakta şehri keşfetmeye başlayacağız. Şimdi bir önden gelen salsaları deneyelim. Meksika'da restorana gittiğiniz her yerde nacho ve önden salsalar gelir. Şu ketçaptı. Onu boş verin. Şu muhtemelen Meksika'nın en acı soslarından bir tanesi. Şimdi bunu yiyeceğim. Bakalım acısı nasılmış.
Hazır mısınız? Şimdi yiyorum. Yok, acı değil. Ya, acı da çok acı değil. Ya bir de şöyle bir şey de var. Bu dışarıdan başka ülkelerden böyle Meksika çok şey yapılıyor ya. Bizim Urfa'daki isotlu çiğ köfte yiyebilen adam burada acıda sıkıntı yaşamadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bizim Urfa'daki isotlu çiğ köftemizin acısı buradaki bütün acılardan daha büyüktür. Geldi arkadaşlar şöyle işte dürüm gibi. Ya seninki de carrı. Bu mix. Dana ve kuzu karışık bunda. Bu sadece dana. Görünüşü güzel. Ben etinden de bir tattım. Eti de güzel. Burası böyle Yunan, Arap tarzı. Hiç Türk geçmiyor. Buradan da girişimcilere bir mesaj olsun. Meksika Türk restoranına çok aç arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve bence parası olan varsa, cesareti olan varsa bu iş burada tutar. Özellikle büyük şehirlerde kesinlikle tutar yani. Şimdi biz yiyelim. Bak Demet çok beğendim. Bayıldım, çok güzel. Tahminimden çok daha iyi çıktı, çok beğendim. Ben de etinden bir kuple yedim. O da çok lezzetliydi. Eğer künefesi de gerçekten çok güzel çıkarsa buraya puanımız 5 yıldızdan tabii. Şimdi yiyelim. Tamam böyle. Midemiz düzelecek şimdi. Kanafemiz de geldi yani künefemiz de geldi arkadaşlar. Yani çok beklediğimiz gibi tabii bizim oraların künefesi gibi değil ama en azından peyniri kadayıfın altına koyup biraz kızartıp getirmişler. Bakalım acaba tadı nasıl? Altta da kadayıf var mı acaba? Peynir çok yoğun görünüyor şu anda. Bak bakın nasılmış tadı. Bayağı peynirli. Bayağı peyniri koymuşlar. Tahminimden daha çok peynirli. Hatta kadayıftan daha çok peynir var bence. Tatlı mı acaba? Ben onu merak ediyorum. Çok aşırı tatlı değil ama peynir çok olduğu için olabilir. Yoğun olarak peynir tadı geliyor. Peynirin tadı kötü değil. Şerbeti biraz dibinde galiba. Belki ondan almak lazım. Dur bir de ben yiyeyim. Yoğun tatlı değil ama. Bir de senden aynen. Dur bir de ben yiyeceğim. Yok güzel değil. Kadayıf çok az. Şeker çok az. Çabalamışlar güzel. Ama bu kadar olur burada. Kötü değil. Ya evet o. Sadece çok peynirli, az kadayıflı olmuş. Çok tatlı bir şey olarak düşünmemişler herhalde onu. Aynen. Meksika mutfağına Meksikalıların damak tadını biraz uyarlayıp böyle yapıyorlar. Kebaplara verelim. Ciro ile kebap 10 numaraydı arkadaşlar. O yüzden künefeyi affediyoruz. Kolamızı bitirip Fun Fest yetişmeye çalışacağız. Meksika'nın en tehlikeli sokağında yürüyorum şu anda. Her yer karanlık. Yerseniz. Yani öyle diyenler var ya hani aslında o kadar da tehlikeli değil gittikleri yerler. Neyse önemli değil. Biz yedik çıktık aşağı yukarı 1500-1600 lira falan verdik. Kadayıfla ilgili önerilerimizi de verdik. Biz Türküz dedik. Şuna biraz daha şeker katın dedik. Peyniri azaltın dedik. Anladılar umarım uygularlar. Tabi burası franchise bir yer. Bizim olduğumuz yerde yok. Keşke açılsa. Nusret'e gidelim. Bak Nusret açıldı geçenlerde İstanbul'da. İstanbul demişim. Memleket çekti beni. Meksiko City'de açıldı. Bir gün şey yapalım. Gidelim oraya da bakalım buradaki tadı nasıl. Bakın arkadaşlar. Burada dikkatli olmakta fayda var. Bunlar hep kablolar aşağı doğru sarkmış durumda. Rüzgarda aman diyeyim. Gelirseniz Meksika böyle 90'lar Türkiye'si gibi kabloların falan hep üstten gittiği bir yer. Ona dikkat edin. Biz şimdi arabamızı almaya gidelim. Umarım bir yerimizi kesmeden arabamızı alıp FIFA'nın Fan Fest'ine kapanmadan yetişiriz herhalde. Sonuna falan yetişiriz ancak yani. Bugün çünkü artık geç oldu. Buranın en büyük parkında. Şimdi gidiyoruz. Fundidora Parkı'na gidiyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz şey eski bir çelik fabrikası. Parkın tam ortasında. Fundidora Parkı'nda New York'taki Central Park gibi düşünebilirsiniz. Şehrin tam ortasında kocaman bir park var. FIFA'nın Fan Festivali de burada kurulu. Ama biz Fan Festivali'ne yetişemedik. Şöyle yarın Hollandalıları şimdiden görebilirsiniz arkadaşlar. Onlar maça hazırlar. Biz de yarın o maça gideceğiz zaten. O yüzden Monterrey'e geldik. Bu fabrikanın içine girip tur atabiliyorsunuz. Size Monterrey'de çeliğin nasıl işlendiğini anlatıyorlar. Fabrikanın nasıl inşa edildiğini anlatıyorlar. Tepesine çıkarıp güzel bir fotoğraf çektiriyorlar. Biz bir önceki gelişimizde yapmıştık. Bu sefer zaman bulursak yine yapacağız ama zaman bulabileceğimizi sanmıyorum. Akşamları kırmızı kızıl ışıklandırmayla beraber gerçekten efsanevi görünüyor. O yüzden gelmişken bunu da çekmek istedik. Tepesine çıkarken şöyle çelik kafesler vardı, hatırladın mı? Evet, şurada. Onların içine girip oturmuştuk. Evet, o kafeslerin şurada içine oturmuştuk. Feniküler gibi 2 tane araç var. Onunla beraber sizi yukarı çıkarıyorlar. Tabii o fenikülerler daha önce de fabrika zamanında kullanılan fenikülerler.
Yani şu anda onu sadece turistik amaçlı kullanıyorlar. Fabrika şu anda çalışmıyor. Neden peki burada çelik fabrikası var? Çünkü Monterrey'in çeliği çok meşhur arkadaşlar. Yani burada çelik üreticileri hep Monterrey'de can açmışlar. Fabrika açmışlar. O yüzden buranın çeliği çok meşhur. Şimdi parkın içine yürüyelim. Bakalım FIFA'nın Fan Fest'i neredeymiş? Bu park çok büyük bu arada. İçinden nehir falan geçiyor. Kayık var. O kayıkla nehrin üzerinde bayağı şehirde bir tur atabiliyorsunuz. Güzel bir şehir, güzel bir park. Çok güzel düşünmüşler. Ama sıcak. Da bizim otelimizde klima var mı diye soranlar olmuş. Geçen yıllarda şöyle bir yorum olmuş. Biz gittikten sonra Monterrey'de 40 derece sıcaklardan 4 kişi öldü falan filan diye bir yorum var. Yani gerçekten yorum şeyini hak ediyor. Gerçekten çok sıcak. Biz de şu anda kendi şehrimizde olmayan, Sarnıç Potosi'de olmayan sıcağın tadını çıkarmak için geldik. O yüzden pek şikayetçi olamayacağım gerçekten. Çünkü bizim orası yazın bile soğuk. Çünkü orası da 2500 metre yüksekte. Girdik. Uzun yürüyüş sonucunda yani yaklaşık 20-25 dakika falan parkın içinde yürüdük. Bir tane giriş yapmışlar. Sonuna doğru yetiştik. İnanılmaz kalabalıkmış. Hala inanılmaz kalabalık. Hollandalılar var burada. Yarınki maç için hazırlar. Parti, eğlence tüm hızıyla devam ediyor sonuna. Kapanışa yaklaşılmasına rağmen. Beklediğimizden daha hareketli. Yani sesimiz geliyor mu ondan bile emin değilim şu an. İnanılmaz hareketli. İyi ki sonu deneyip girmişiz. Hiç son falan değil. Burada parti devam ediyor. DJ diğer tarafta ama isteyenler burada da zıplayabiliyor arkadaşlar. İnanılmaz büyükmüş. Bizim bir önce gittiğimiz Guadalajara ile karşılaştırılamayacak kadar büyük bir fan festivalmiş. Çok şaşkınım gerçekten. Biz şimdi çıkıyoruz. Hala devam ediyor. Biz bitti diye girdik. 2 saat falan içeride tepindik. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Bunu da bu arada Hollandalı bir banka. Siz de biliyorsunuz Türkiye'de de var. Renkleri turuncu olan bir bankanın sponsorluğunda bu partiyi düzenlemişler. O yüzden çok Hollandaca, Dutch dilinde müzikler çaldılar. Biraz torpil geçtiler. Faslı kardeşlerimiz de burada vardı. Bu akşamı burada sonlandıralım. Sonra da yarın büyük maç var. Hollanda-Fas. Biz Fasçıyız. Esref Hakimi 2 tane atacak. Şaka yaptım. 2 asist yapsa yeter. Fas Hollanda maçındayız. Turunculardan da anlaşıldığı gibi. Çok kalabalık. Şu anda stadyuma doğru yürüyoruz. Bütün Monterrey turuncuya boyanmış durumda. Gerçekten bunun bir sponsorun da etkisi var. Ama Meksikalılar da galiba Hollanda'yı destekliyor. Stadyumda göreceğiz kim kimi destekliyor bakalım. Stadla beraber bayağı fotoğraf çektiren oldu. Biz de çektirdik tabii ki. Bu arada bayağı iyi duruyor dağın eteğinde. Hava da hafif esmeye başladı. Ama şöyle diyeyim, Adanalılar var ya, buraya gelin bu sıcağı görün, ondan sonra Adana'ya sıcak deyin lütfen yani. Adana sıcak falan değil buradan sonra. Ve geri sayım. Bu da bu Dünya Kupası'na özel. Bütün stadyum beraber sayıyor. Vurduğun gol olsun pas. Tekrar söylüyorum, vurduğun gol olsun. Atamayana atarlar, işledi. Hollanda attı. Yani güzel de geldiler, şimdi adamların hakkını yemeyeyim. Hollandalılar çıldırdı. Bayağı bağırdılar. Zaten yedek kulübesinde ısınan futbolcular da geldi. Sevince ortak oldular. Bakalım Fas bunu çıkarabilecek mi? Gol oldu, gol! Pas attı! Tribünler çıldırdı.
Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen YouTube'da da beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kanala abone olursanız da tadından yenmez. Ve şu anda bitirdi. Penaltılara gidiyoruz. Maç penaltılara gitti. Bütün tribünler ayağa kalktı. Son penaltı 5. penaltı. Pas atarsa sonun altına. Gol geldi. Maç sonun altına. Bizim için harika bir maç oldu. Tribünler yıkılıyor. Meksika'da hiçbir yerde kediyle karşılaşmamıştı. İlk kez Monterrey sokaklarında karşılaştık. Gerçi burası da getto gibi bir yer. Kaldığımız yer. Şöyle. Görüyorsunuz bütün evlerde demir parmaklıklar falan var. Bizim arabamız da burada. Evimizde kaldığımız yerde burası. Burası da yakın diye biz burayı tercih ettik. Siz bir de burayı gece görün. Şimdi gündüz iyi, bir de gecesini çekeyim. Ondan sonra yok efendim Meksika'nın en tehlikeli mahallesine girdik. Yok efendim Brezilya'nın en tehlikeli sokağında kaldım. Bak bizim yanımızda kimse yok. Siz lokallerle kalıyorsunuz. Biz geldik kendimiz kaldık. Hadi gelin kalın. Meksika'nın en tehlikeli mahallesinde lokal bir evde kaldık. Yaklaşık 1 saat oldu falan yola çıkalı Monterrey'den. Şu anda ödeme gişelerindeyiz otoyolda. Sınıra da yaklaşık 1 saatimiz var. Söz verdiğimiz gibi Amerika'ya geçiyoruz. Acaba başımıza neler gelecek? Umarım sorusuz, hızlıca, kılçıksız çıkarız. Çünkü belgelerimizi hazırladık. I-94 başvuru formlarımızı doldurduk. Arabamıza kendi adımıza sigorta yaptırdık. Çünkü kendi arabamızla geçeceğiz. Umarım hiçbir sorun olmadan geçeriz. Şu anda beni başka bir bankodan çağırıyorlar. Oraya gidiyorum. Buenas. Gracias. Amerika'ya doğru gittiği için bu yol çok fazla kamyon var. Yani bu görüyorsunuz işte her taraf kamyon. Yolda da çok fazla vardı. Bir de dikkatimi şu çekti. İlk başlarken yine o çöllerdeki yoşu ağaçlarından yoğunluk vardı ama 20-30 kilometre gittikten sonra artık bizim bildiğimiz daha böyle yapraklı ağaçlara döndü iş. Muhtemelen iklim değişiyor ve Texas'ın iklimine daha çok yaklaşıyor. Çünkü aşağı yukarı şu anda Texas'la aramızda sadece 90 kilometre var. Şu an saat 9 ve 31 derece sıcaklık var. Texas güneşi, Meksika güneşi kendini hissettiriyor. Biz yolumuza gidiyoruz. Umarım sorunsuz geçeceğiz sınırı. Bakalım başımıza neler gelecek. Sınıra artık 5-10 kilometre falan kaldı. Şu anda biz Nuevo Laredo'dayız. Yani Yeni Laredo diyorlar. Tam sınır şehri. Ama bu Laredo ikiye bölünmüş durumda. Tam böyle ortadan sınır geçiyor. Sınırın güneyi Laredo, Meksika. Sınırın kuzeyi Laredo, Amerika Birleşik Devletleri. Yani öyle bir şehir. Bunun gibi birkaç şehir daha var. Mesela El Paso var. Kuzeyde New Mexico'nun sınırı o da. Tabii bunlar aslında Meksika şehri ama farkını göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Hani şimdi burası Nuevo Laredo, yani Meksika tarafı gerçek bir Meksika şehriydi. Onu gördük. Acaba Amerika tarafına sonrası da bir Amerika şehri mi, yoksa Meksika adetleri devam ediyor mu? Gidince göreceğiz. Az kaldı. Bir 10 kilometre kaldı sınıra. Sadece 1,5 kilometre kaldı. Köprü de nehrin üzerinden gördüğünüz gibi geçip gideceğiz. Şu anda Meksika tarafından çıkıyoruz. Ama nasıl çıkıyoruz? Parayla çıkıyoruz. Pasaporta kimse şey yapmıyor. Burası sadece tag mı? Onu da bilmiyorum. Adam var mı? Var. Gidelim ödeyelim. 30 peso falan herhalde. Dur bakalım. Bu herhalde köprü geçiş ücreti arkadaşlar. Çünkü şimdi köprüden geçeceğiz. Hola. Buenas tardes. Köprü orada. Gracias. Evet, işte o meşhur. Nehrin karşısına geçin. Gerisi kolay. Gidin polise teslim olun köprüsü. Bayağı da sıra var. Dur bakalım. Artık sıraya girdik. Sırada satıcılar falan da var. Bu sırada Meksikalı satıcılar da forma satıyorlar. İncik boncuk satıyorlar. Şapkaları görüyorsunuz. İleride şu gördüğünüz metal kontrol noktaları, onlar araçlar için X-ray arkadaşlar. Önce X-ray'den geçiyorsunuz. Ondan sonra arkada görülen betondan yapılarda, yani onlarda giriş kapısı. Ama bir çıkış kapısı yoktu.
Yani direkt buraya girdik. Hiç Meksika'dan ne bir pasaportumuzu göstererek ne bir şey yaptık. Kimse nereye gidiyorsun diye sormadı. Direkt buraya geldik. Hiçbir yerde kuyruk da yoktu. İnternette de sorduk. Çıkış yaparken damga basılmamış falan filan diyordu. Onu artık dönerken tecrübe edeceğiz. Bir çıkalım da hayırlısıyla. Yaklaşık 15-20 dakikadır bu kuyruktayız. Herhalde bir 10-15 dakikaya o beton kapılara geliriz. Bu arada az önce acaba Laredo'nun Amerika kısmı Amerika gibi mi falan dedim ama buradan belli oluyor. Şurada gördüğünüz yer, uzakta gördüğünüz yapılar outlet. Laredo'nun outlet arkadaşlar. Çok net bir şekilde direkt bir Amerikan kasabasına başlayacağız. Ama hem X-Ray var hem de ileride bir tane daha manuel arama var arkadaşlar. Ve bütün arabalar, giren bütün arabalar, uyarılar da vardı. Manuel aramadan geçmek zorunda. Manuel aramada aşağı yukarı tecrübeye binaen 40-45 dakika falan sürecekmiş. Bakalım. Ve kapı açıldı. X-Ray'den geçiyoruz şu anda. Kapıların üzerinde gördüğünüz gibi hem İspanyolca hem de İngilizce yönergeler var. Dokümanlarınızı hazır edin diye. Bu kadar kolay olmamalı ya. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ama şu anda işler kolay gidiyor. Sıra bir öndeki arabaya geldi. Şöyle bir işlem. Ben işlem yapılırken çekmeyeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz irite etmemek adına. Ama detaylı aramalar yapıyorlar. Köpekler falan kontrol ediyor arabaları. İşte arkadaş omuzunda ayna var. Aynaya falan bakıyor biliyorsunuz. Arabaların altını kontrol ediyor. Bazen içine açıyorlar, arabanın içine falan bakıyorlar. Değişiyor. Ya da verdiğiniz güvenle alakalı bir şey. Ya da çok girip çıktıysanız. Ya da ilk kez giriyorsanız. Şimdi kapatayım, girince tekrar açarım. Yaklaşık 1-1,5 saat falan gerçekten biz burada oyalandık arkadaşlar. Arabayı aradılar. Başka bir yere gittik, bilmem ne yaptık. Pasaportları incelediler. Bayağı bir ışıkla baktılar. Sanki ilk kez Türk pasaportu görmüşler gibi. Ama sonunda geçtik. Sadece biraz uzadı yolumuz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yerken de size burayı daha detaylı özet geçerim. Ama burası işte Amerika'nın girişi olarak size göstermek amacıyla çekiyorum şu anda. Çektim. Benzin almak için durduk. Bayağı da yol yaptık kuzeye doğru, Kuzey Teksas'a doğru. Şimdi neler yaşadığımızı bir anlatayım size sınırda. En son çektiğim yerin ilerisinde bir araç arama yeri varmış. Oraya bizi aldılar. Direkt geçenler de oldu ama biz ilk kez kendi aracımızla girdiğimiz için bizi oraya aldılar dediğim gibi. Bayağı bir saat falan bekledik arabanın içinde. Sadece bizim dokümanlarımıza bakmaları için. Sonunda baktılar. İşte arabayı bir aradılar şöyle. Çok detaylı aramadılar. Ama gözümüzün önünde 2 kişi de derdest dediler. Ters kelepçe adamları aldılar götürdüler. Biz oradayken 1-1,5 saat falan hiç adamları görmedik ki adamların arabaların içinde başka insanlar da uyuyordu bu arada. Eşleri ve çocuklarıydı muhtemelen. Onlar da uyuyorlardı. Yani biz de bir tırstık. Ulan burası neresi acaba, bize de böyle yaparlar mı falan ama bizim çok girişimiz çıkışımız var Amerika'ya. O yüzden biraz daha güvenliydik kendimize. Çok bekledik. En sonunda da işte yine pasaportlarımızla gittik. Parmak izi falan verdik. Ondan sonra sınırı geçtik. Geçer geçmez de farkı hissettik. Burada yollar çok büyük arkadaşlar. Teksas'ta inanılmaz boşluklar, inanılmaz genişlikler olduğu için yolları çok büyük yapıyorlar. İlk fark ettiğimiz değişiklik o oldu. İsimler veya dil çok değişmedi. Hemen gittik bir tane sandviçi de yemek yedik. Orada da normal İspanyolca konuşuyorlardı. Pek değişiklik yok onda. Yer isimlerinde, mahalle ya da kasaba isimlerinde de bir değişiklik yok. San Marcos'u geçtik, San Ramon'u geçtik, San Catarina var. Hepsi aziz bir şey. İspanyolca. Biliyorsunuz Amerika'da pompacı, kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Ben $42,5 aldım. Yaklaşınca da durduruyor, manuel olarak basmak zorunda kalıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de arkadaşlar hız kuralları. Mutlaka kurallara uyun. Çünkü gözümüzün önünde benim yanımdan uçarak geçen bir tane Toyota Tundra vardı. Uçarak geçti. Yani ben 120 ile gidiyordum, 115-120 ile gidiyordum. Herhalde o 140-150 ile gidiyordu. Nereden olduğunu anlamadığım bir şekilde arkadaşlar hemen bir polis fırladı, arkasına gitti, ışıklarını yaktı, kenara çekti ve muhtemelen cezasını yazacak. Buraya geldiğiniz zaman lütfen buna dikkat edin. Şu anda mesela Meksika devletinin bizim çıktığımızdan haberi yok çünkü hiçbir yerde durdurmadılar bizi. Direkt Amerika'ya girdik. Geri dönerken de muhtemelen girdiğimizden haberdar olmayacaklar. O yüzden Amerika ile Meksika arasında çok ciddi sınır anlaşmazlıkları oluyor. Özellikle bizim geçtiğimiz sınırda oradaki o nehirden kolayca insanlar bence de geçebilir. Yani hiç Meksika'nın hiçbir kontrolü yoktu. O benim gözlemimde. Şimdi biz yola devam edelim. Hadi bakalım. Yaklaşık 2 saat sonra görüşürüz. Hello. My Australian friends. Yeah. Avustralya Mısır maçına geldik. Çok sıcak. Öğlen 12 Teksas'ta.
Bu maçı bu saate vermek gerçekten akıl kârı değil. Fakat binlerce insan burada. Dallas'ta Arlington Stadyumundayız. Dünya Kupası'nda bir başka atmosferi tatmaya. O zaman hadi başlayalım. İnanılmaz bir yere çıktık arkadaşlar. Bu nasıl bir stadyum böyle? İnanılmaz bir yer. İçerisi serin, inanılır gibi değil. Çünkü dışarıda gerçekten erimiştik. Çok sıcak bir hava var. Ay buraya attım kendimi, süper. Çok keyifli bir maç olacak. İzlemesi çok güzel olacak. Hadi. Ekran tam ortada ama sadece burası ekran değil. Bunun arkasında da bir tane var. Ve bunun yanında da kocaman iki taraflı var. Bu nasıl bir teknoloji harikası ya? İnanılmaz bir yer. Bizim yapamadığımızı Mısırlılar 10. dakikada yaptı arkadaşlar. Duran toptan topu evirdiler, çevirdiler, ortaladılar ve golü attılar. Bravo, taraftar çıldırdı, tribünler çıldırdı gerçekten. Herkes bunu bekliyormuş. Zaten Mısırlılar daha fazla, çoğunlukta Mısırlı var. Bayağı fazla ama bayağı Mısırlı var. Bunlar büyük ihtimal burada yaşayan Mısırlılar. Evet, bir iki tanesiyle konuştuk, burada yaşıyorlar, doğru. Ama stadyumun yani herhalde %70'i falan Mısırlıdır. Gol attı Avustralya. Tribünler çılgına döndü yine. Çok sevindi Avustralyalılar. Ve maç bitti, penaltılara gidiyoruz. Bu arada şuradaki Kimmel abi az önce merdivenlerde oturuyordu. Güvenlik geldi, uyardı. Güvenliğe biraz ters çıkıştı, şuradaki kadın güvenliğe. 2 tane daha güvenlik geldi. Şu anda muhtemelen onu stadyumdan çıkaracaklar. Salah muhteşem bir penaltı attı arkadaşlar. Sevinci de yüzünden okunuyor. Klasını konuşturdu. Mısır son penaltıya gidiyor. Dualar edildi. Stadyum çok sessizleşti bir anda arkadaşlar. Avustralyalılar da sustu. Geliyor. Ve Mısır bir üst turda. Ve Mısır bir üst turda. Avustralyalılar da alkışlıyor. Onlar da iyi mücadele ettiler. Harika bir maç daha oldu. Gerçekten yine penaltılara giden bir maç izledik. Şu anda Mısırlı futbolcular saha içinde kendi kutlamalarını yapıyorlar. Anılarımıza aslında unutulmaz bir maç daha ekledik. Mısır tur atladı, şu anda herkes Salah'ı tebrik ediyor, herkes Salah'ı kucaklıyor. Bütün ekranda hep Salah var, Salah'a sarılanlar var. Ama uzatmaya gider dedik, tamam, doğru tahmin ettik. Favorimiz de Mısır'dı, o da kazandı. Aynen, şimdi dediğin gibi herkes adamı tebrik ediyor. Şimdi artık Dallas'ta da maçımızı tamamladık. Buradan yarın Houston'a geçeceğiz. Fas'ı desteklemeye devam edeceğiz. Fas Kanada son 16 turu maçını izleyeceğiz. Günaydın. 4 Temmuz sabahı, Amerika'nın bağımsızlık günü ama bizim için ayrı bir maç günü. Ve en zoru belki de. Şu anda Dallas'tan Houston'a geçeceğiz. Arabayı direkt otelimize bırakacağız. Maç 12'de, şu anda saat 6'yı geçiyor. Yetişmeye çalışacağız. Biliyorsunuz challenge'ın son ayağı bu artık. Bu challenge'ı sonlandıracağız bu maçtan sonra. Biraz yorulduk ama tamamıyla değdi. Çok güzel maçlar izledik. O zaman daha fazla beklemeyelim, yola çıkıyoruz. Geldik, motele yerleştik. Gerçek bir Amerikan moteli. Arabamızı da şuraya park ettik. Şimdi 20 dakika uzaklıktaki stadyuma yürüyeceğiz ama bu güneşte nasıl yürüyeceğiz? Stadyum da şuradan görünüyor zaten. Çok sıcak. Stadyum yine kapalı, tamamen klimalı, Dallas'taki gibi. Çünkü burada imkansız yani maç yapmak bu sıcakta. Futbolcular yani akşam da sıcak. Fark eden bir şey olmuyor, gündüz akşam çok sıcaklık farkı yok yani. O yüzden mecburen stadyumları kapatmışlar. İçleri de klimalı. Hep 22,5 derecede tutmaya çalışıyorlarmış ama dünkü stadyum mesela ilk girdiğimizde bize serin geldi.
Ama daha sonra yerimize oturduğumuz zaman belki yükseklikle de alakalı. Biz bayağı yüksekteydik. Sonra tekrar sıcak geldi. Hadi gidelim. 20 dakika yürüyeceğiz. Sizi tekrar Dünya Kupası atmosferiyle buluşturacağım. Gol attı arkadaşlar. Tribünler birbirinden geçti yine. Arkamızda önümüzdeki gizli pasların hepsi ortaya çıktı, öyle söyleyeyim. Pas 2'ye attı arkadaşlar. Pasın ikinci golü geldi. Artık kanaların işi çok zor. Yürekten döndü. Az kalsın oluyordu. 3'ü buluyordu az kalsın. Pas bulduğu boşluklarla inanılmaz hızlı çıkıyor. Defans uçu attı. Maç bitti arkadaşlar. 3-0 artık. Buradan geri dönüş yok. Gerçekten bol gollü bir maç olsun. Şöyle doya doya gol izleyelim dedik. 3 tane gördük Aynen, ya, süper. Defasında rahat kazanacağını düşünüyorduk zaten. Maçın başında bir tutuklukları vardı ama sonra açıldılar. Biz niye buralarda yokuz, biz niye bu eğlenceleri yapamıyoruz diyorsanız bunun muhatabı biz değiliz. Federasyona soracaksınız arkadaşlar. Şu anda maçtan çıkıyoruz. Herkes çıkıyor. Herkes koşa koşa gölgelere gidiyor. Evine gidiyor, artık nereye gidiyorsa arabasına gidiyor. Biz de bu challenge'ı burada bitiriyoruz. 4 tane maça gittik. Guadalajara'ya gittik. Uruguay İspanya maçını izledik. Oradan Fas Hollanda maçı izlemek için yine Monterrey'e geçtik. Oradan sınır arabamızla geçtik. Dallas'a geldik. Dallas'ta Mısır Avustralya maçını izledik. Gracias. Thank you my friend. Oradan da buraya gelip üstüne gelip bu sabah hiç dinlenmeden Fas Kanada maçını izledik. 4 tane maç izledik. Hepsi birbirinden güzeldi. Sizlere atmosferi anlatmaya çalıştık. Ortamı anlatmaya çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum yapıp kanala abone olursanız da harika olur. Bizi çok mutlu edersiniz. Şu anda Amerika sınırını geçtik arkadaşlar. Bakın şu karşıdan gelenler Amerika'ya geçmeye çalışıyorlar. Ve sadece bu geçiş ücretini ödedik. Herhangi bir şekilde pasaport kontrolü, kimlik kontrolü, araba kontrolü falan hiçbir şey olmadı. Şu anda o sınırdaki nehrin üzerinden geçiyoruz. Texas'taki meşhur nehir. Karşıya geçince neyle karşılaşacağız bakalım. Meksika tarafından olacak. Gidiyoruz şu anda. Herhalde buradan da el sallayıp geçeriz diye düşünüyorum, bakalım. Burada da arkadaşlar şu sağ taraftaki gibi eğer inspection işareti çıkarsa inspection'a giriyorsunuz. Geçmezse eğer şuradaki freeway'den devam ediyorsunuz. Bizim şansımıza inspection çıkmadı arkadaşlar. Piyango yanındaki arabaya vurdu ve biz şu anda gerçekten el sallayarak Meksika'ya girdik. Şu an artık Meksika topraklarında. Az önce bir korner oldu. Yani Meksika kafa vuruşuna gole çok yaklaştı. Pickford geldi ama burası kendinden geçti. İnanılmaz. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Gol olursa ne olacağını hayal edemiyorum. Bir dahakini yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlılar. Kadın erkek herkes maçın içinde yine. Bence zaten Meksika'yı futbol ülkesi yapan da bu arkadaşlar. Kadın erkek herkes maçı takip ediyor, futbol takip ediyor. Maçları izliyor, tribündeler, oynuyorlar, zevk alıyorlar. Bu turnuvada Meksika'nın fark yaratması bence bundan. Eğlence anlamında da Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden daha eğlenceli olmasının da farkı bence tam olarak bu. Bunun 6-7 katı falandı gerçekten az önce o kafa topunda çıkan ses. daha sonra açıkçası bu vlogu çekmemeyi düşünüyordum. Ama gol geldi, Meksikalılar çok sevindi, biz de sevindik tabii ki.
Belki ikinci yarı bir geri dönüş olur. O zaman sokakları hayal edemiyorum. İlk yarı bitti. 2-0'dan sonra dediğim gibi ben artık video çekmeyi bırakmıştım ama gol tekrar burayı kendine getirdi. Maç heyecanı yerine geldi. Herkes tekrar maçın içine girdi. Eğer kazanırsa Meksika şuradan bütün stadyumları, bütün piramitleri, her yeri yıkarlar bunlar, haberiniz olsun. Yani çeyrek final görürse Meksika, hele 2-0'dan 3-2 ya da penaltılar falan, aman Allah'ım düşünemiyorum. Nasıl bir gece geçirir Meksika? Herhalde kimse sabaha kadar uyumaz yani. Bayağı denediler. Hep bir olacak gibi oldu. İlk yarı bitmeden ikinci bir gibi olsaydı çok güzel olurdu. Evet, artık ikinci yarıya dur bakalım. ...2-1 yenikler arkadaşlar. Bir de 2-1 önde olsalardı herhalde gerçekten ne yaparlardı hayal edemiyorum. Herhalde bir 3-4 dakika sonra hepimiz nefesimiz düzelince tekrar maçın içine gireceğiz derken İngiltere kaçırdı. Evet, 3'ü kaçırdı. Bence bunun kırmızı kart olması lazım. Acaba VAR'a çağıracak mı? Evet, çağırdı şimdi. Evet, işte tepki de bu. Önce Meksikalı'ya sarı kart. Biz duyamıyoruz ne konuşuyorsa. Eli arkada, evet. Kırmızı kart geldi. Evet. İngiltere 10 kişi, maç Meksika için yeniden başlıyor. Hakem penaltıyı verdi. Evet. Bence de net penaltıydı. Yani Meksika bu hatayı yaptı. İngiltere tabii ki affetmez yani. Durduk yere penaltı oldu gerçekten. Çok gereksiz bir pozisyon. Burası da sustu şu anda tabii. Şu anda herkes suskun. Bak bekliyor herkes. Kalecilerine bir destek. Herkes heyecan içinde bekliyor. Ve attı. Öndeki abim yıkıldı. Artık çok zor. Üzgünüm. Daha yarım saat var. 30 dakika var ama bittik. Yıkıldık. Hakem VAR'a gitmeyecek mi? Hala tartışıyorlar. Meksikalılar da oyunu başlatmadı. Bence penaltı bu arada ama evet, şimdi gidecek. Evet ve penaltı gelecek. Ve verdi. Atamazsa çok dramatik olur. Muhtemelen atacaktır. İşte nasıl herkes birbirinden geçti arkadaşlar. Maç tekrar başladı. Buradaki atmosferde en yukarıya çıktı şu anda.
İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Şimdi korner. Kapados. Maalesef olmadı arkadaşlar. Maalesef atamadılar. Yeterince de bastıramadılar. Özellikle son dakikalarda İngiltere'yi hapsedemediler. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar çok iyi geldiler. Hiç gol yememişlerdi. İlk golü bu maçta yediler. İngiltere'yi elemek kolay değil her ne kadar ev sahibi olsanız da. Taraftarlarıyla, oynadıkları futbolla bu turnuvaya ben rengi Meksika'nın kattığını düşünüyorum açıkçası. Gittiğimiz maçlarda da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Meksika'da. Buradaki maçlar çok daha eğlenceli. Buradaki atmosfer çok daha futbol atmosferiydi gerçekten. Otele geldik. Bir 10 dakika yürüdük. Meksika kaybetti. Turnuvadan elendi artık son 8. Biz de artık bununla beraber evimizin dışında olan, yani San Luis Potosi'nin dışında olan Dünya Kupası içeriklerimizi sonlandırıyoruz. Bugün burada kalacağız. Yarın San Luis Potosi'ye geri döneceğiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız YouTube'da da beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları artık her ne zaman izliyorsanız.